Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın Avuk kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Öncelikle kusura bakmayın. Son sezonun ikinci partıyla alakalı video yetiştiremedim. 2 ayağım bir pabuca girdi açık söylemek gerekirse. Araya bir de doğum günüm sıkıştığından kaynaklı. Evet, diziyi izleme şansım oldu ama oturup üstüne teoriler üretmeye, kafa yormaya veya detayları konuşmaya vaktim olmadı. Bu esnada tabii ki özellikle kız kardeşimle teori noktasında biraz böyle paslaşmaya özen gösterdik. Buradan ona da selam olsun. Ama dediğim gibi kameranın karşısına geçme fırsatım olmadı. Ama bugün 1 Ocak 2026. Öncelikle hepinizin de yeni yılını kutlamak istiyorum. Umarım herkes için mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir sene olur diyeyim. 1 Ocak'ın tatil olması vesilesiyle bölümü rahat bir şekilde izleme şansım oldu. Dolayısıyla hemen kamera karşısına geçme şansım da oldu. Stranger Things noktasına gelecek olursak, yani asıl videomuzdaki amaca gelecek olursak, valla şunu söyleyebilirim. Bugün kalbim bir tık kırık arkadaşlar. Ama kafamda oldukça dolu. Diziyle alakalı kafamda çok fazla cevaplamayı beklediğim soru işaretleri var. Bunları beraber yapmak istiyorum sizlerle. Zaten yine detaylardan detaylara koşturmaya çalışacağım sizlerle beraber. Yani alışılagelmiş bir video şeklinde işi halletmeye çalışacağım. Ama şöyle bir Stranger Things'i kafamda baştan sona tekrardan canlandırdığımda gerçekten dile kolay diyorum. Yani nereden baksak bir 10 yıllık seriyi final ettik. 2026'nın ilk günü itibariyle. Ama gelin bu videoyu şu şekilde yapmaya çalışalım bence. Önce genel bir kritik atalım diziye. Ne çalıştı, ne tökezledi. Sonra tabii ki meraklısı için evet, defteri kesinlikle açacağız. Yani yapacak bir şey yok. Kaçırılan easter egg'ler, teoriler ve göndermeleri de muhakkak masaya yatırmaya çalışacağım. Hazırsanız o zaman intromuzu bir atlayalım ve Hawkins'e son bir kez derinlemesine dalalım. Stranger Things 5'in ilk kısmı özellikle Will'in güçlere sahip olduğunu açıklamasıyla dizinin belki de son yıllardaki en güçlü anlarından birini yaşattı bize. Eğri oturup doğru konuşalım. O bölüm boşuna serinin en yüksek puanlı bölümlerinden birisi de olmadı zaten. Ama sonra gelelim Volüm 2'ye. Ve burada şunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Valla bunu söyleyeceğimi de hiç düşünmüyordum ama Stranger Things ilk defa kendi kendine çelme taktı. Hikaye çok büyüktü, karakter sayısı çok fazlaydı ve final için zaman sanki yetmedi. Tabii böyle diziyi yerden yere vuracak halde değilim. Hatta ilk etapta bunu yapacak değilim. Çünkü bize bırakmış olduğu güzel anılar da var bu dizinin. O yüzden gelin bu güzel anıların hatırına isterseniz ilk etapta iyi olan şeylerden bir bahsedelim. William Vecna'nın zihnine girebilmesi, onun korkularıyla yüzleşmesi ve Mind Flayer'ın aslında serinin başından beri ipleri elinde tutan asıl kötücül varlık olduğunu netleşmesi. Bu mitoloji açısından inanılmaz tatmin ediciydi. Ya mesela Star Wars evreninden bir benzetme yapacak olursam Mind Flayer İmparator Palpatine, Vecna ise bir nevi Darth Vader'dı diyebilirim. Ama burada önemli olan bir fark var. Vecna aslında tam anlamıyla kurtarılmadı. Bir redemption yok yani işin içinde. Ve bence bu doğru bir tercih sayılır. Final bölümündeki epiloga da değinmek istiyorum. 18 aylık zaman atlaması, 1989, Indiana Jones referansları, mezuniyet sahnesi, yani bu kısım tam anlamıyla lan evet bu hikaye de bitti dedirttiriyor. Dustin'in Dungeons and Dragons temalı konuşması, Eddie'ye yapılan göndermeler, Hellfire Club tişörtü insanı gerçekten fazlasıyla kalpten vuruyor. Peki dizi nerede tökezledi? Yani güzel yaptığı şeylerden bahsettik ama bazı problemlerimiz de var açık söylemek gerekirse. Bir kere her şeyden önce Holly Wheeler fazlalığı yaşadık arkadaşlar. Şimdi bunu söylemek zorundayım. Holly Wheeler neredeyse ana karakter gibi izlettirildi. Ve evet, hikayede bir anlamı da vardı kendisine. Fakat Mike nerede, Lucas nerede, Hopper nerede, Joyce nerede? Biz bu diziyi çekirdek ekip için aşık olduk. Holly'nin aynı döngüyü tekrar yaşaması bu karakterlerden zaman çaldı bence. Bu oyunculukla ilgili değil, tamamen Duffer Brothers'ların tercihi gibi hissettiriyor. Bir başka değinmemiz gereken nokta Vecna'nın tehdit hissi kaybı. Sezon 4'te hatırlarsanız Vecna inanılmaz korkunçtu. Bakışlarıyla bile huzursuzluk veriyordu. Ama finale geldiğimizde özellikle Will'in onun zihnini bu kadar kolay sarsabilmesi Vecna'yı olduğundan daha zayıf gösterdi. Lan bu adam Eleven'ı yerden yere vurmuştu. Ya burada biraz fazla yumuşatılmış bence.
Bir de tabii ki Dr. K yani Linda Hamilton'ın canlandırdığı karakterin sorunu var. Şimdi burada açık konuşmak istiyorum. Bu karakter fazlasıyla geç kalınmış bir fikir bence. Dr. Brennan'ın hiçbir ağırlığı yoktu. Ekran süresi yok denecek kadar azdı ve bize asla bir tehdit hissi vermedi. Sanki Linda Hamilton'ı aldık, hadi bir şey yazalım denmiş gibi hissettirdi bana. En büyük probleme de gelecek olursa kimse ölmedi. Gerçek anlamda kimse hiçbir bedel ödemedi. Eddie'nin ölümü hala bu dizinin en cesur anısıysa burada bir sorun var demektir. Final sezondasın. Plot armor bu kadar kalın olmamalıydı diye düşünüyorum. Yani iyisini kötüsünü daha bence uzun uzadıya konuşabiliriz. Eleven'ın dudak dolguları mesela. Yani haftalardır gerçekten dillere pelesenk oldu. Yani kızcağızın oyunculuğu ilk sezonlarda bu kadar iyiyken, kendisiyle bize fazlasıyla bağ kurdurabiliyorken bu sezon yok denilecek noktalara işi getirmeye başladı. O ikinci partta, Volume 2'de bir kere o iritelik bize geçtikten sonra gerçekten yapabilecekleri hiçbir şey de yoktu. Araya bir de kız kardeş sıkıştırmaları. Evet, sanki orada insanlara böyle bir hani diziyi sanki farklı bir perspektiften devam mı edecekler? Bu sefer de kız kardeşin hayat hikayesini mi göreceğiz? Vesaire ayaklarıyla bir düşündürtmedi değiller. Fakat onu da arada harcadılar. Ama biraz önce de söylediğim gibi aslında yani gerçekten dizinin final noktasında bize böyle çarpıcı, vurucu hissettirebilecek önemli kayıp hissettirmemesi biraz can sıkıcı. Yani bir noktada Eleven'ın tamamen işte portalı kendi üstüne kapatması ve işte kendini feda etmesi gibi bir algı yaratmaya çalışmış olsalar da şayet bu zorunlu bir seçim değildi. Yani Eleven'ın tamamen kendi özgür iradesiyle yapmış olduğu bir şeydi. Hani Eleven'ın geride bırakılmak zorunda kaldığı bir final olsaydı şayet o zaman sanki bir tık daha vurucu hissi hissedebilirdik diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Lütfen yorumlarda yazın. Ama yine bunun haricinde diziye baktığımızda son sezonun daha önce de konuştuğumuz gibi Hawkins etrafına toplanması, efendime söyleyeyim direkt olarak Upside Down'u fazlasıyla sürecin içerisinde görmemiz, diğer Dimension'la olan o solucan deliği teorisi vesairesi bunlar gayet güzeldi. Bunlar bence çalışıyordu da. Orada gerçekten insana böyle falan yaşattırıyor yani. Hani ondan yana sıkıntı yok. Birçok teoriyi de aslında yerden yere çalmayı başardılar diye düşünüyorum. Bunu yaparak. Fakat yine dediğim gibi işin son kısmına geldiğimizde geçtiğimiz sezonlardaki kurbanlarımıza veya kendini feda edenlere çok güzel göndermeler de yapsa final noktasında dizi son kısımda bir tamamen happy ending'e işi bağlatmaya çalışmaları ve hatta Eleven'a dahi böyle bir what if noktasında işte bir yerlere taşındı, kaçtı, işte üç şelaleli yeri buldu gibi bir açık kapı bırakmaya çalışmaları orada sevdiğimiz karakterlerin arkasından yas tutma isteğimizi de ortadan kaldırıyor. Yani hepsi gerçekten mutlu bir yaşam süreceklermiş gibi hissettiriyor. Ben olsam ne yapardım? Hani naçizane fikrimi söyleyeyim. Süreci günümüze kadar getirirdim. Böyle kısa süreli bir jump yapıp 1989'a getirmezdim. Günümüzden direktman Hawkins'i veya karakterlerimizi göstermeye özen gösterirdim. Orada da hani bu yaşanan olayların derinliğini birazcık daha vurgulayabilirdim diye düşünüyorum. Eğer işte senarist ben olsaydım dediğim gibi tercihim bu şekilde olabilirdi. Neyse başta da söylediğim gibi ama meraklısına ufak easter egg'lerle alakalı da bilgi serpiştirmek istiyorum. Mesela Mind Flayer'ın gerçek formunu gördük sonunda. İşte o etten kaleden çıkan dev yapı Mind Flayer'ın gerçek bedeniymiş. Henry'nin çocukken örümcek çizmesi, takıntısı otomatikman buraya bağlanıyor. Ama yine kabul edelim ki bu bilgilerin dizinin içinde anlatılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Mind Flayer'ın Henry'yi çocukken ele geçirmesi, Abyss'in tüketilmiş bir boyut olması, bunlar birer ek içerik olarak değil, ana hikaye içerisinde yer alması gerekiyordu bence. Gelelim Eleven'ın güçleri hala var mı yok mu noktasındaki en büyük soru işaretine. Şimdi biliyoruz ki Vecna öldü, Mind Flayer da öldü gibi gözüküyor. Fakat Eleven'da hiç siyah duman çıkmadı. Yani bu da şu soruyu doğuruyor. Mind Flayer'dan bir parça hala Eleven'ın içinde mi acaba? Dizi bunu bence bilerek açık bıraktı. Hani yarın öbür gün hayranların çok fazla haydi bir spin-off, haydi bir spin-off dediği noktada bence bu kullanılabilecek bir açık ve detay. Gelelim videonun sonuna. Son söz olarak şunları söyleyebilirim. Stranger Things 5 kötü müydü? Bence hayır. Ama kusursuz da değildi. Bu dizi bize şunları gerçekten verdi. Bunda hemfikir olacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlık, kayıp, travma, büyüme ve finalde şunu söylemeye çalıştı bize. Macera biter ama hikaye muhakkak devam edecektir.
diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Peki Stranger Things'in finali sizlere neler hissettirdi? Ve en önemlisi sizi yeterince tatmin etti mi? Yoksa sanki bir bölüme daha mı ihtiyacı vardı? İsterseniz gelin bunları bir yorumlarda konuşalım. Ayrıca diğer videolarıma da göz atmayı ve kanala da şuradan aşağıdan 2 saniyenizi almayacak şekilde abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.